Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun güzel arkadaşlarım. Bir güne daha başladık. Saat 9 oldu. Videomun ayarlamalarını yaptım. Sizlerle buluşturdum. Hemen mutfağa girip gün hazırlığıma başlamam lazım. Menümü belirledim. Hızlıca, en hızlısından, en kolayından menümü ortaya çıkaracağım. Dışarıda da fena bir rüzgar var. Sıcak mı esiyor acaba? Çünkü 27 derece olacağı söylenmişti. Ama hava bozuk görünüyor yani. Bence soğuktur. Bilmiyorum, öğleden sonraya falan değişir belki ama hani dün akşam bayağı bir serinlemişti çünkü hava. Neyse, boş verelim şimdi havayı. Dışarıdaki hava nasıl olursa olsun bizim havamız her zaman çok güzel olsun. Eşimizle, dostumuzla, sohbetle, muhabbetle çok güzel günlerimiz olsun. Şimdi ben giriyorum ve hazırlığıma başlıyorum. Allah kolaylık versin. Bütün emekçi arkadaşlarıma, sizlere, bizlere. Hadi bismillah diyelim ve günümüze başlayalım. Hayırlısıyla da, güzellikle de tamamlayalım. Dün akşam Ali'nin buraya koyduğu tırmalama tahtasını alayım. Buraya koydu çünkü üzüm pufu parçalıyor arkadaşlar. Bakın, pufa tırnak takıyor. Buradaki dikişlerini falan açtı. Aynı şekilde burada da var. Altına yatıyor. Çatır çatır tırnaklarını ne yapıyor? Tırnaklarını mı kaşıyor mu diyelim, ne diyelim arkadaşlar. Storumu açayım. Şöyle ortalığı ayarlayayım. Fırfırellayı çalıştıracağım. Erkenden çalışsın. Salonun kapısını da kapatırım çünkü bizimkiler uyuyorlar daha. Çalışsın, bir taraftan temizliği yöneteyim, bir taraftan hazırlığı yöneteyim. İşim bitsin. Hani misafir gelene kadar bitmiyor ya. Gene de hani ne kadar uğraşsak. Ben başlayayım de. Ne diyeceğim? Bir de elektrik kesintisi oldu dün gece arkadaşlar. Şarjı ne kadar var bilmiyorum. Kaçta geldi elektrik onu da bilmiyorum. Saat 12.30 gibi kesildi yani elektriğimiz. Şimdi çalıştırayım da. Artık şarjı yetmezse tekrardan standa geri gelip şarj ediyor kendini. Hadi bakalım, başladım ben. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Mutfağıma, hazırlığıma geçiş yapıyorum. Malzemelerimi çıkardım. Un, şeker, nişasta, süt. Arkadaşlar, bir tane yumurta sarısı ekleyeceğim. Bir tane vanilin. Biraz da tereyağı eklerim. Şimdi şöyle güzel bir pastacı kreması yapalım. Hazırlayalım. O pişsin, kenarda soğusun. O sırada diğer hazırlıklarımı yapayım. Bir de hamurumu yoğuracağım. Yoğuracağım Şefika'ma mayalanması için. O zaman hadi başlayalım. Bakalım neler çıkacak ortaya. 2 kaşık nişasta şöyle. 2 kaşık un. 1 su bardağı şeker. Şimdi sütümüzü ekleyelim. Bir de çırpıcı alayım. Yumurta sarımı da hemen ekliyorum arkadaşlar. Beyazını da şeye eklerim. Poğaçaya. Bir taraftan da poğaçamın hazırlığına başladım. Malzemelerimi ayarlıyorum. Muhallebi ısınana kadar malzemeleri ayarlayayım dedim ama muhallebi de ısındı, dibine sarmaya başlayacak eğer karıştırmayı bırakırsam. O yüzden birazcık daha bekleyecek poğaça. Kremam kaynamaya başladı. Şimdi hemen bunu bir kenara alıyorum. Şöyle poğaçam için hazırlığımı yaptım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Hepsini ılıştırıyorum. Yani unutuyorum. Birazcık ısıtacağım. Süt, su ve sıvı yağlı karışımımı aldım arkadaşlar böyle yoğurma kabıma. Ama mayam evde yarım varmış. O yüzden yoğururken bir tane de kabartma tozu ekleyeceğim. Bu maya az gelecek çünkü. Az gelir diye düşünüyorum yani.
bir aktifleşsin. Biraz da şeker ekleyeyim içine. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar bunu ekleyeceğim ve yoğurtacağım. Arkadaşlarım, şimdi sizinle beraber uzun zamandır yapmadığım bir çeşit yapacağım. Profiterol yapıyorum. Yarım paket margarin, 1 su bardağı suyumu ayarladım. Burada da 1 su bardağı undan 1 yemek kaşığı fazla unum var. Yani 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un. 1 çimdik de tuz ekliyorum şöyle. Profiterol hamurumu da yapıp onu fırına sürmem lazım. Ama erken bir şey yaptım ki. Poğaçayla peş peşe pişiririm aslında bunu ben. Nasıl yapsam? Poğaçamın hamuru mayalanana kadar bekletsem mi acaba? Bekleteyim. Evet, buna sonra devam edelim. Peş peşe pişiririm diye düşündüm ama neyse yani başladım hadi. Şurada poğaça hamurum da yoğruldu. Onu da bir güzel sarayım. O da mayalansın. Ertelemeyeyim. Bugün böyle beni sıkıştıracak gibi hissediyorum. Çünkü videomun ayarlamalarını sabah yaptım. Saat 9'u geçiyordu mutfağa girdiğimde. Hızlı olmam lazım. Öyle yapayım en iyisi. Şimdi yağımız bir erisin. Hemen unu ekleyeceğim ve pişireceğim. Yağımız eridi arkadaşlar. Davlumbazın ışığını da açtım. Şimdi burada önemli olan unumuzu ekledikten sonra hızlıca karıştırmak. Topaklanmasına izin vermemek. Altını kısayım. Bu hamurumuzu da kenara alacağız. Böyle elimiz içine girebilecek ısıya düşene kadar bekleteceğiz. 4 tane de yumurta kıracağız arkadaşlar. Sos tenceremi aldım. Çikolata sosumu da yapayım arkadaşlar. O da kenarda soğusun, hazır olsun. Sonradan bir de unuttum, işi çıkmasın. Saat şu an 10 ve hiçbir hazırlığım ortada değil. Poğaçanın hamuru yoğruldu. Ekler pastanın hamuru yoğruldu. Şekillendirilecek. Yeliz bacımıza kolay gelsin. Hemen ocağa alıyorum. Yumurtalarını da kırayım. O da hazır olsun. Birazdan yoğurmaya başlarım çünkü. Dört tane yumurta. Şimdi bütün hazırlığım tamam. Hamurumu yoğuracağım. Elimde yoğuruyorum ben normalde. Ama bu sefer mikserle yapacağım arkadaşlar. Kolumu çok zorlamak istemedim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir çırpalım. Başlıyorum. 2 tane yumurtayı ekleyeceğim arkadaşlar. Yedireceğim hamura. Sonra 2 taneyi daha ekleyeceğim. Şimdi çırpacağım için söyleyeyim baştan. Buraya müzik eklerim çünkü gürültü olmasın diye. Yoğurdum böyle. Bu aparatı da ilk kez kullandım. Böyle hamurlar için kullanılıyor. Ama şuralarım falan hep battı. Daha büyük bir kase lazımdı. Olsun bakalım. Şimdi şekil vereceğiz. Tepsimizi alacağız. Bir spatula yardımıyla şöyle kenarlarını toparladım arkadaşlar. Şimdi elimi yağlayacağım ve şekillendireceğim. Sıkma torbasıyla yapmayacağım. Hiç sıkma torbasıyla yapmadım şimdiye kadar. Uzun uzun mu, ekler şeklinde mi yapsam, profiterol şeklinde mi yapsam diye düşünüyorum şu an. Hemen karar verip şekillendireceğim.
şöyle şekillendirdim arkadaşlar. Vallahi hiç sıkma torbasıyla yapmadım dediğim gibi. Hani daha önce denemediğim bir şeyi de misafir geleceği zaman deneyerek riske atmak istemedim açıkçası. O yüzden gene bildiğim usul yaptım. Şimdi fırına sürüyorum. 175 dereceye sürüyorum. İlk yarım saat kesinlikle ağzı açılmayacak arkadaşlarım. Eğer açarsanız profiterolleriniz söner. Hatta pişirdikten sonra, altını kapattıktan sonra da ben kapağını hemen açmıyorum ki bir şöyle içinin ıslaklığını da çeksin. Şimdi fırına atacağım. Pişmeye bırakacağım. O sırada belki poğaçamı şekillendiririm. Daha mayalanmadı tam olarak ama tepsi mayası da yaparım. O yüzden tepside de mayalanabilir. Gelsin sıradaki. Şimdi böreğimin iç harcını yapıyorum arkadaşlar. Güzel bir börek yapacağım. O yüzden soğanımı, kıymamı kavurmam lazım. Şimdi diğer malzemelerimi ayarlamam lazım. Domatesimi, biberimi falan bir doğrayayım. Kıymamı ekledim. Birazcık şöyle kavruldu. Domatesimi ve biberimi el rondosundan çektim valla. Elimde doğramayla uğraşmadım. Biraz da salça ekleyeceğim. Güzel bir börek yapacağım. Bu böreği de uzun zamandır yapmadım. Kolay, lezzetli ve pratik. Salçasını da ekleyeyim. Biraz baharat, tuz, kavrulmaya bırakacağım sonra. Arkadaşlarım şimdi şöyle poğaça hamurumu şekillendireyim. Biraz da tepsi mayası olsun. Sonra onu da hemen pişirmeye fırına süreceğim. Hızlıca yapalım bakalım. Şöyle profiterollerimi çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mis gibi oldular, mis gibi. İçi boş. Şimdi burada da poğaçamı böyle bekletiyorum ama çok fazla da bekletmeyeceğim. Bakın göz göz olmaya başladılar. Hemen son şeklini vereceğim. Yumurta sarısını süreceğim ve fırına atacağım. Böyle boş bir poğaça olmayacak. Baksanıza. Mayalandı, kabardı. Bir pakette kabartma tozu var içinde, biliyorsunuz. Söylemiştim size. Hemen onun son hazırlıklarını da bir yapayım ama onun öncesinde yaptığım başka bir işlem var. Bakın göstereyim burada. Patateslerimi soydum. Patates salatası yapacağım. Şöyle değişik güzel bir salata yapacağım. Bunu hemen doğrayıp ocağa koymam lazım haşlanması için. Hani böyle pişip soğuyacak olanları halletmem lazım. Aynı burada çikolata sosu, krema, pastacı kreması, böreğimin için yaptığım hazırlıklar gibi devam ediyorum işte arkadaşlar. Son hız devam ediyorum. Bir taraftan da bulaşık makinemi çalıştırdım. Şöyle küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Çok fazla da haşlamayacağım. Düdüklüye atmaya da korktum. Şimdi erir merir misafir telaşına. O yüzden kontrol ede haşlayacağım patateslerimi. Bu o kadar güzel bir salata oluyor ki. Mutlaka şimdiye kadar yapmadıysanız yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Gerekli malzemelerimi bir hazırlayayım. Açıyı da ayarladım. Güzel görün diye. Şu an bitmiş hiçbir çeşidim yok. Hepsi yarım arkadaşlar.
Böreğimi de sarıp tepsiye ayarladım mı, hazırladım mı? Pek de bir şey kalmıyor sanki, değil mi? Bu salata için yeterli olur mu? Sadece patates olmayacak. İçine bir şeyler de girecek. Hemen suyunu alıp ocağa. Patatesimi ocağa koydum. Şimdi poğaçamın hazırlığına devam ediyorum. Şöyle sucukları halka halka doğruyorum arkadaşlar. Kaçmayın. Yeterli olur herhalde ama sayı olarak. Tamam. Şu dursun. Şimdi şöyle alalım poğaçamızı. Buzdolabına sürmüştüm yumurtayı. Aman sürmüştüm be. Buzdolabına koymuştum yumurta sarısını arkadaşlarım. Onu da çıkardım şöyle. Hızlıca yapalım bakalım. Azıcık yağ damlatacağım yumurtanın içerisine. Şimdi telaşlıyım ya. Misafir telaşları. Şimdi şunu şöyle bir hazırlayalım, çırpalım. Şimdi bir deneme yapacağım arkadaşlar. Yarısına yumurta sarısını sürüp sucuğunu koyacağım. Yarısına da sucuğu koyup yumurta sarısını öyle koyacağım, süreceğim. Sucuğu tutması için böyle daha mantıklı olur gibi geldi bana. Sürmesi de, yumurta sarısını sürmek de daha kolay olur diye düşündüm. Çoğunu öyle yapmayayım. Şöyle birazcık denemiş olalım. Şöyle bakın. Böyle bastırıyorum. Hem sucuğun pişerken yukarıya çıkmasına da engel olur diye düşündüm. Yumurta güzel tutar, yapıştırır. Ne dersiniz? Şöyle. Bu şekilde yapacağım. Poğaçam bu şekilde olacak. Birazcık şunu ince kesmişim. İyice bastırıyorum böyle. Onları öyle denemiş olalım. Bu taraftakini de şöyle sucuğu bastıralım. Sonrasında yumurta sarısını sürelim. Bakalım hangisi güzel olacak. Tamam, şimdi fırınım bir ısınsın. Isınana kadar bekleyeceğim. Azıcık daha tepsi mayası olur. Böyle bakın. Poğaçalarım da böyle hazır. Şimdi sırada ne var? Salatamın hazırlıklarına devam etmem var. Şöyle jülyen soğanlarımı doğruyorum. Havucumu Alişe rendelettim. Sağ olsun. Bunu niye ben birbirinden ayırdım? İkisini birlikte doğrayabilirdim. Şimdi soğan, kapya biber, havuç güzelce soteleyeceğim. Soğanın da şu kısmını alsam iyi olacaktı. Çünkü birbirinden ayrılmıyor. Orası tutuyor soğanı. Şurası. Şu minik yer. Taşma. Patatesim de haşlanıyor. Arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı gibi. Poğaçam pişti sayılır. Susam serpiştirecektim. Unuttum.
Böreğimin kıyması şurada hazır gördüğünüz gibi. Önce bir soğanı çevireyim azıcık. Sonra hemen havucu eklerim. Soğanla beraber biberi de eklerim belki. Biberi de doğrayayım ince ince. Şöyle kırmızı biberimi de açtım, içini çekirdeğini temizledim. Şunu da bir incelteyim. Şöyle. İçerisine turşu ve mısır da girecek. Dereotu. Birazcık hızlanmam gerekebilir. Video çekerken bu işler daha meşakkatli oluyor arkadaşlarım. Daha çok oyalanıyor insan. Maşallah iyi yapıyorum gene. Kendi kendime de bir maşallah diyeyim. Yapıyoruz, hallediyoruz. Çok şükür diyelim. Yapıyoruz, hallediyoruz diyelim. Şimdi patatesimi şöyle arka tarafa aldım. Pastacı kremam orada. Yağımı ekleyip güzelce kavurayım, soteleyeyim. Havucu da ekleyeceğim. Şöyle soğanlar falan bir diriliğini kaybetsin. Tamamen öldürmeye gerek yok arkadaşlar. Sonra havucunu ekleyeceğim. Güzelce harmanlayacağım. Kavruldular gibi oldu. Şimdi havucumu ekleyebilirim. Biraz da havuçla kavrulsun. Arkadaşlarım, poğaçam şöyle pişti. Hemen bir göstereyim. Poğaçam tamam ama salata için çok emin olamadım arkadaşlar. Çünkü patatesim az geldi gözüme. Az mı bilemedim. Şöyle bir dökeyim de. Valla poşeti çıkardım. Biraz daha yapsam mı acaba? Şimdi 4 çeşit olunca da oluyor işte. Az gelir mi acaba diye düşünüyor insan. Biraz daha haşlayacağım herhalde arkadaşlar. Yani yetmez, 8-9 kişiye yetmeyecek gibi görünüyor yani. Ben şunları da soyup da haşlayayım en iyisi. Yüz yüze gelebildik. Nihayet. Arkadaşlarım, tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeliz bacınız koşturuyor. Sırada böreğim var. Böreğimi halletmem lazım. Şimdi ne yapıyorum? Yufkamı getirdim. 1 su bardağı suyum var. Suyu aldım. 1 su bardağı da yağ alıyorum. Saat 12'yi geçti. Böreğimi de hemen pişireceğim. Bekletmeyeceğim. Yağı, suyu ekledim. Güzelce çırpacağız bunu şimdi. Karnıyarık böreği yapıyorum arkadaşlar. Bunu da uzun zamandır yapmamıştım. Şunu İç malzemem falan soğudu. Toz olmuş. Şimdi 2 tane yufka kullanacağım. Arasını soslayacağım, ıslayacağım. Sonra keseceğim. Bırak daha. Yapıştı. Yakasına yapıştı. Şöyle çırpıyorum. Ve biraz gezdiriyorum. Soslama şeklimiz belli biliyorsunuz. Bu şekilde.
Bir tanesini sizinle yapalım da gerisini hızlıca yapacağım. Şöyle yufkamı serdim. Yufka buna büyük geldi. Alttaki küçük, üstteki büyük oldu. Olsun, sıkıntı değil. Şöyle birazcık içe katayım ben onu. Tamam. Şimdi keselim. Gözümün önündeki şeyi göremiyorum. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle harcımdan birazcık ekliyorum. Sarıyoruz. Öğle ezanımız okunuyor arkadaşlar. Böreklerim tamam. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Ali'ye yerleştirmeyeceğim bir daha bulaşık makinemi. Bulamıyorum aradığımı. Atıveriyor. Şimdi şöyle yumurta sarılarını bir sürelim arkadaşlar. Sonra hemen süslemesini yapıp fırına süreceğim. Fırınımı da çalıştırdım. Azıcık yağ ekleyeyim de yumurtanın içine. Birazcık çoğalsın yumurtamız. Güzel güzel kızarsın. Ne güzel okunuyor. Allah'ım şu ezanlar hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Yüceler yücesi Rabbim gönlümüzden geçen her güzel duayı, dileği kabul eylesin inşallah. Amin diyelim güzel arkadaşlarım, amin diyelim. Rabbim iki cihanda da yüzümüzü güldürsün. Bütün güzelliklerini nasip etsin. Hem bu dünyanın hem ahiret hayatının, gerçek dünyanın güzelliklerini nasip etsin Rabbim. Sevdiklerimizle beraber. Oy oy ölümlü dünya. Böreklerim biraz sıkışık oldu ama az da yapmak istemedim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kesiyoruz.
Ve mutfağım da tamam. Mutfağımı toparladım. Kaldırılacakları kaldırdım. Nefes nefese de kaldım. Poğaçam hazır. Profiterolümün muhallebisini içine yerleştireceğim. Sosunu dökeceğim. Burada salata malzememi bir araya getirdim. Buna turşu doğranacak, mısır eklenecek, dereotu doğranacak. Sonra yoğurtlu, mayonezli falan sos yapacağım. Burada da böyle böreğim kızardı arkadaşlar. Mis gibi oldu. Menü böyle. Ben şimdi hemen yapmam gereken diğer işlere bir koşturayım. Evin içinden alev geçiyor desem arkadaşlar. Dışarıda toz fırtınası var. Hemen camı kapatacağım. Baksanıza deniz kenarına. Toz. Ali şey diyor kalkınca, cama yaklaşma, camdan sıcak vuruyor insana diyordu. Hava kapalı görünüyor ama felaket bir sıcak var yani dışarıda, sıcak esiyor. Kapattım camları toz girmesin eve diye. Neyse ben koşturmaya devam edeyim. Arkadaşlarım, benim misafirlerim geldi. Sohbete muhabbete başladık. Çayımı demleyeceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Böyle bir elbise giydim arkadaşlar. Sohbetlerimi de bölmek istemedim. Hemen çayımı demleyip masamı hazırlamaya başlayacağım. Şöyle bir ayakkabı, elbisem böyle. Boydan bir elbise giydim. Cansucuğum anneler günü hediyesi almıştı bunu. Hemen çayımızı demleyeyim. Sonra günümüze başlamış olalım. Arkadaşlarım, şimdi salatamın sosunu yapıyorum. Şöyle yoğurdumu alıyorum. Sonra üzerine mayonez, hardal ekleyeceğim. Salatam da hazır, masamız da hazır.
Arkadaşlarım, kahvelerimizi de hazırladım. Hemen su bardaklarımızı da ayarlayacağım. Servis yapacağım. Masa sohbetine devam ediyoruz. Arkadaşlarım, misafirlerim indiler. Ben de peşlerinden gidiyorum, iniyorum. Minnoşları odadan çıkardım. Bizim çocuklara profiterol götürüyorum arkadaşlar. Kliniğin oradan geçecek arkadaşlar. Dedim ben de sizle geleyim. Hemen üstümü değiştirdim. Elbisemi değiştirdim. Şöyle gömlek pantolona bir geçiş yaptım. Ay, bekliyorlar şimdi. Hadi beraber inelim de beraber gidelim. Kliniğe doğru bir gidelim. Mutfağımızı topladık. Ortalığı toparladık. Ben de gelsem mi sizle acaba deyince sağ olsun arkadaşlar. Hep bir elden tezgahı falan topladık. Makinamı çalıştırdım. Şimdi onlarla beraber birkaç tanesiyle gideceğiz. Burada. Klinikten şimdi çıktım arkadaşlar. Profiterolü bıraktım. Şuradan geçerken hayranım. Size de göstereyim. Vallahi yürüyecek halim yoktu arkadaşlar. Arabayla geçerken dedim beni de bırakın. Beraber işte topladık, mutfağı ayarladık. Aldım profiterolleri, ekler pastaları. Kliniğe gittik de size şunu göstereceğim. Çiçek açmak isteyen, büyümek isteyen, güzelleşmek isteyen her yerde bunu yapabilir diyorum ve gösteriyorum size. Baksanıza. Nerede büyümüş? Hem de renk renk. Nerede hayata tutulmuş? Nerede hayat bulmuş? Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl güzel, nasıl güzel. Baksanıza ya. Mis gibi. İşte yapmak isteyene engel yok. Yeter ki sen niyet et. Şu görüntüye bir bakın. Hadi gidelim. Eve gidiyorum. Hanım elleri de açmış. Annem arıyor. Bir bakayım. Annemi ben aradım. Açmadı. Şimdi o geri döndü. Hemen bir bakayım. Konuşa konuşa gideyim. Mis mis kokacak buralar. Nasıl güzel hanım elleri olmuş. Benim balıkçı geldi arkadaşlar. Balıkçı geldi ama balık getirmedi bu sefer. Mehmet abiye vermiş. Oğlum Mehmet abinin oğlu Ahmet de onlarla gitmiş. Küçük Ahmet. Ahmet Emin hatta. Onlara vermiş. Ben de videomuzu düzenlemeye başladım. Böyle tarifler olunca detaylı uzun sürüyor bayağı düzenlemesi. Şu an 1 saat 20 dakikalık video var elimde. Onu düzenlemeye çalışıyorum. Bakalım kaç dakikaya düşecek. Şöyle Aliş'le soda keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Akşam yemeğini falan hallettik. Bugünkü hazırlıklarımdan yenildi. İnanın 2 saattir video düzenliyorum. Çekmişim de çekmişim. Güzel arkadaşlarım. Her detayı çekmişim. Kısaltabildiğim kadar kısaltıyorum. Yapma annesi. Yapma annesi. Yapma çocuğum. Ha? Niye oraya tırnak takıyorsun? He bebişim. Benim çocuklarımı da görmediniz tabii siz bugün. Lokumsu da burada. Annem. Bebeğim. Bebeğim. Heh. Ben şu neyli bu öyle? Frenk üzümü aromalı. Karadutlu ve frenk üzümü. Bundan istedim ben arkadaşlar. Annem sen de içecek misin kızım? Kokla bakalım. Yok sevmedik. O burnunu yerim, o burnunu. Kokla bakayım. Kokla. İstemiyor. Yok. İstemiyoruz. Teyzeleri istemiyoruz. Ankara havasıyla devam ediyoruz arkadaşlarım. Çok şükür videomu düzenledim. Saat 1'e geldi ama umarım keyifle izlersiniz. Umarım yaparsınız börekten, poğaçadan, ekler profiterolden, özellikle salatadan. Ali en çok hangisini beğendin? En çok şeyi beğendim. Ortadan çizikli börek var, neydi o? Karnıyarık börek. Böreği yedi, bu çok güzel olmuş Yeliz dedi. Eline sağlık, bu çok güzel olmuş dedi. Sonra salatayı yedi, bu da çok güzel olmuş dedi. Peki eklerden yok. Kliniğe götürdüm, evde olanları, evde kalanları da Caner'cim yedi. Çok güzel oldu, o da çok güzel oldu. Öyle işte. Bugün de böyle geçirdik. Eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla sohbet, muhabbet. Çok şükür. Çok güzel geçirdik. Her zaman olduğu gibi. Tekrardan böyle seneye gün olayını konuştuk. Bir arkadaşımız kaldı. Gülaycığım kaldı.
En son ona gidilecek işte. Artık Eylül'de tekrardan başlanacak arkadaşlar. Şimdi benim yarın gün var. Kızmayın, gülmeyin. Yarın gün var. Ben gideceğim ama bende değil. Ondan sonraki günde gün var. Neden böyle oldu? Artık hani okullar kapanıyor. Yaz geldi. Herkes bitirsin. Kimsenin hani böyle gün parası vardı, o vardı, bu vardı, toplanılacaktı, o olacaktı falan diye esneyip durma Ali. Pardon, Ali'yi esnerken görünce beni de esneme tuttu arkadaşlar. Çok mu yoruldun sen balıkta bugün? Çok yoruldum yine. Valla. Rüzgar vardı. Rüzgar Caner gölgeler bile çok sıcaktı dedim. Nasıldı baraj kenarı? Sonra serinledi o. Ha. Evet, orada sıcaktı. Sonradan Akşamüstü rüzgarla serindi, ben serinledi. klinikten gelirken esiyordu biraz. Rüzgarla serinledi hava. Öyle işte. Bugün de böyle geçirdik arkadaşlarım. Günleri artık bitiriyoruz. Seneye Allah kerim. Allah nasip ederse yine kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla, eski komşularımızla. Bakalım ya nasip. O zaman bana müsaade güzel arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım yüzünüz gülerek izlersiniz. Umarım keyif alarak izlersiniz. Hele ki böyle evinde misafir ağırlamayı seven arkadaşlarım tabii ki çok keyifle izleyeceklerdir. Ama sağlık sorunları olunca da zaten arkadaşlar hani gücümüzün yetmediği yerde zaten bir yerde hani bırakılacak ama bugün de mesela konuşuldu. Hani gün tekrardan başlayalım. Hani herkes katılacak mı? Nasıl olacak? Öyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? Yani herkesin hani ortak kararı, evinde bana bir bardak çay veremeyecekse, yani bir çeşit olsun, bir kektir, börektir hazırlayamayacaksa hani dışarıda da gerek yok gibisinden konuşuldu. Çünkü ev ortamının samimiyeti çok daha başka oluyor. Hani herkes birbirini dinleyebiliyor. Herkes birbirinin gözünün içine bakarak sohbet edebiliyor. Yani kahvemizi bile masada içtik mesela. Ama böyle dışarıda mekana gittiğiniz zaman sandalye tepesinde kalıyorsunuz. Yanınızdakiyle, sağınızda ve solunuzdakiyle sadece sohbet edebiliyorsunuz. Karşınızda olan arkadaşınızla hiçbir diyaloğunuz olmuyor. Hiç duymuyorsunuz bile sohbeti, muhabbeti. O yüzden ben hani dışarıyı çok sevmiyorum. Mümkün olduğunca evimde ağırlamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi sağlık sorunu olup da yapamayan arkadaşlar da tabii ki hani dışarılarda görüşmek isteyecektir. İşin başı sağlık. İşin başı iyi insan, güzel insan. Çünkü hani yapamazsınız, işinizi gücünüzü yapamazsınız. Evinize gelen insan sizin lafınızı yapar, dedikodunuzu yapar. Onu da istemezsiniz tabii haliyle. O yüzden Allah iyi insanlara denk getirsin, güzel insanlara denk getirsin. Evinize, eşyanıza, ona buna değil de sohbetinize, muhabbetinize, güler yüzünüze gelecek olan insanları nasip etsin. Size de bize de diyeyim. Konuyu kapatayım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun güzel arkadaşlarım. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.